Netanyahu kökenli olarak Polonyalı. Yani Filistinli falan değil. O toprağın insanı değil. Şu andaki Netanyahu hükümetinde 5 koalisyon, 5 parti. 5 partinin hepsi, adları da öyle. Yani Yahudi Parti, Siyonist Parti falan gibi. Hepsi ırkçı, dinci, radikal dinci partiler. Yakup'un Mısır'a gidişiyle Musa'nın Mısır'dan kovulması arasındaki süre 400 yıl. Musa Mısır'dan kovulduğunda Yahudilik yok. İsrailoğulları var. Devşirme, insanları dünyanın bir tarafından toplayacaksınız, Filistin'in yarısını alacaksınız, Yahudilere vereceksiniz, devlet kurduracaksınız. Böyle bir örnek yok. Filistinler sattı, kaçtı diye bir şey yok. Tümüyle yalan. Filistin halkı toprağını satıp kaçmamış. Epstein Mossad'ın ajanıydı. İsrail layık devlet filan değil. Şeriat devlet. Her şey din ve efsanelerle yönetilir. Bugün gerçekten ilginç bir konu var. Aslında tarihi de bir anlamda öğrenmiş oluyoruz hep birlikte. Nereden çıktı derseniz bu konu, şöyle bir haber vardı geçenlerde bir yerde, yabancı bir medyada. İsrail'de DNA testi yaptırmak birey anlamında imkansız neredeyse. Daha doğrusu imkansız. Özel izin gerekiyormuş. Mahkeme kararı gerekiyormuş. Gerekçesiyle beraber. Yani örneğin hani bu çocuk benden mi değil midir falan diye hani başvurmanız gerekiyor. Örneğin de olduğu gibi eğer uygun görürse mahkeme izin veriyormuş. Haberin yalancısıyım ben. Onun üzerine merak ettim niye böyle bir şey var. Birçok makale okudum. Sonuç itibariyle şöyle bir şey çıktı. Yani özetiyle İsrail devleti ideolojik olarak, yani Yahudiler aynı etnik gruba bağlı olduklarına inandıkları için ve bunu herkese yutturmaya, yani Yahudilik bir din değil, bir ırk konusunu yutturmak için herkese. Dolayısıyla DNA yaptırdığınızda her şey ortaya çıkacak. Yani örneğin bir Amerikalı Yahudi, bir Hindistanlı Yahudi, bir Fransız Yahudisi, bir Rus Yahudisi, düşünün, ya da bir Afrikalı, bir Vietnamlı, bir Çinli Yahudi, İsrail'de yaşayanlar için yaptığında hiçbir ortak paydanın olmadığı ortaya çıkacak. Yani düşünün 1000 yıldır Rus Yahudisi, çünkü Yahudilik bir din, bir etnik bir özellik değil. Tıpkı Müslümanlık, Hristiyanlık gibi. Dolayısıyla ideoloji çökmüş olur. Çünkü Siyonizm ne diyor? Ey Yahudiler, biz aynıyız, hadi gidelim Filistin'de devlet kuralım. Böyle başladı. Biliyorsunuz. Şimdi dolayısıyla bunu önlemek için, yani İsrail'de yaşayanların moral çöküntüsüne yol açmamak için hepimiz aynı DNA'ya sahibiz numarasında devlet, İsrail devleti. Ya örnek olarak somut hani bir şey söylemek açısından, çünkü baktım İsrail hükümetini, yani şu anda Netanyahu'nun başkanlığını yaptığı hükümet, bakanlarına baktım. Yani bunlar nereden gelmiş, nereye gitmiş, kimdir lan bunlar filan diye. Bir daha söylüyorum, etnik
Köken anlamında söylüyorum. Şimdi örneğin bakın, yani şeyi daha sonra yine değineceğim ama söyleyeyim, Netanyahu köken olarak Polonyalı. Yani Filistinli falan değil. O toprağın insanı değil. Sülalesi toptan. Yani atıyorum 1000 yıldır, kaç yıldır bilmiyorum, Polonyalı ailesi. Şimdi sırayla gideceğim. Sırayla gideceğim. Örneğin hani önceki savunma bakanı önceki savunma bakanı Polonyalıydı. Şimdiki Romanyalı. Ukraynalı pardon şimdiki. Maliye Bakanı Ukraynalı, Tarım Bakanı Almanya, Bilim Teknoloji Bakanı Yunanistanlı, Turizm Bakanı Almanya, Ulaştırma Bakanı İspanya, Ekonomi Bakanı Rusya, Eğitim Bakanı İngiltere, İletişim Bakanı Tunus'tan göç etmiş bir Yahudi, yani Arap Yahudisi. Diaspora Bakanı Tunus, Kültür Bakanı Fas, Çevre Bakanı Fas, Sağlık ve İç Güvenlik Bakanı Fas, Refah Partisi, Refah ve Zenginlik anlamında bir bakanlık var. Fas. Ha diyeceksiniz niye bu kadar Fas var? Onu anlatayım. 1492'de Endülüs devleti çöktüğünde İspanya'da, Arap Müslüman devlet, oradaki Yahudiler, yani Müslümanlar kesildi, biçildi. Yahudilere de hani defolun gidin, ya Hristiyan olun ya da defolun gidin denildi. Onun üzerine Cebeli Tarık'tan hemen karşısında olduğu için Fas, İspanya'nın, oradan Osmanlı tekneleri ve gemileri Yahudileri Beyazıt zamanında Fas'a taşımış. Bir kısmını da Osmanlı'ya getirmiş. Çünkü Cem Sultan, Beyazıt'ın kardeşi Cem Sultan, hem Papa'nın hem Fransa Kralı'nın rehin olarak elindeydi. Osmanlı Beyazıt'a demişler ya alırsın bu Yahudileri ya da kardeşin Cem Sultan'a bir ordu veririz, İstanbul'a göndeririz. O da demiş ki aman aman kalsın, ben Yahudileri alırım ve onun üzerine gemileri göndermiş. Hem büyük bölümünü Fas'a indirmişler, bir kısmını da Osmanlı topraklarına getirmişler. Başka rivayetler, başka hikayeler de anlatılır bu konuda ama çok farklı kaynaklardan gerçek hikaye bu. Yani Beyazıt Cem kardeşliği üzerinden gelişmiş Yahudilerin 1492'de Osmanlı topraklarına taşınması. Tabi Fas o zaman Osmanlı değildi, onu söyleyeyim. Şimdi devam edelim. İç İstihbarat Bakanı Libyalı, Kamu Diplomasisi Bakanı İranlı, Netanyahu hükümet özel, yani şöyle bir bakanlık var. Başbakanlık Ofisi ve Hükümet Bakanı, Iraklı, Milli Eğitim İngiliz kökenli. Şimdi Adalet Bakanı Rusya, Stratejik İşler Bakanı Amerika, Ulusal Güvenlik Bakanı tekrar Fas. Şimdi bu hükümet, yani şimdiki hükümet 5 partiden oluşuyor. 5 partiden oluşuyor. Hepsi dinci. Hani var ya bizde İslamcı, ılımlı İslamcı. Şu andaki Netanyahu hükümetinde 5 koalisyon, 5 parti. 5 partinin hepsi, adları da öyle. Yani Yahudi Parti, Siyonist Parti falan gibi. Hepsi ırkçı, dinci, radikal dinci partiler. Şimdi tabii buradan başlayınca iş nereye gitti? İsrail'in kuruluşuna kadar gittim. Şimdi İsrail'in kuruluşunda ve bugüne kadar İsrail'de Cumhurbaşkanı olanların kökenlerine bakalım. Yani David Ben Gurion kurucu başbakan, daha sonra Cumhurbaşkanı da oldu. Ben Gurion
Polonyalı. Haim Weizmann, Belarus. İzak Binzevi, Ukrayna. Zalman Shazar, Ukrayna. Afraim Katzir, Ukrayna. Isaac Navon, İspanya. Haim Herzog, Kuzey İrlanda. Ezer Weizmann, Belarus. Moshe Katsav, İranlı. Şimdi bu Moshe Katsav'la ilgili parantez açalım. 50'li yılların başlarında İsrail Devleti kurulduktan sonra ailesi ile beraber çocukken tabii şeye taşınıyorlar. İsrail'e taşınıyorlar. İsrail Devleti kurulduktan sonra bu Cumhurbaşkanı oluyor. Niye parantez açtık? Bu adam 7 yıl hapis cezası aldı. Neden? Yanında çalışan kadınlara, kızlara, stajyerlere sarkıntılık, sataşma ve tecavüzden hüküm giydi. 7 yıl, yanlış hatırlamıyorsam, hapis cezası aldı ve işte 5 yılını mı kaçını yattı, çıktı. Bu İran kökenli. Şimon Peres Polonyalı. Rivlin, bir tek o Filistin doğumlu. Yani Filistin toprakı, Osmanlı zamanında ailesi orada Filistin'de yaşamış. Ama ne zaman baktım yani epeyce ailesi Romanya'dan galiba, yanlış hatırlamıyorsam, ama dedesi, ama kendisi Filistin'de doğmuş. Babası da Filistin'de doğmuş ama Romanya kökenli. Isaac Herzog şimdiki Cumhurbaşkanı, o da babası gibi. Çünkü Haim Herzog, babası da Cumhurbaşkanlığı yapmış. O da Kuzey İrlandalı. Bu kimler? Bunlar Cumhurbaşkanları. Yani İsrail'in Cumhurbaşkanları. Yani o toprağın insanı yok. Ne kendisi, ne babası, ne sülalesi, ne dedesi, ne bilmem nesi. Şimdi neden, onu da anlatacağım birazdan. Gelelim başbakanlara. Madem ki yani bugünkü hükümet, cumhurbaşkanları, başbakanlara gelelim. Yine David Ben-Gurion ilk 1948'de başbakan. Şunu da söyleyeyim. Benim burada okuduğum isimler, yani David Ben-Gurion örneğin. Bu gerçek adı değil. Yani Polonya'dayken başka bir adı var. Polonya'da, yani ailesi ve kendisi Filistin topraklarına göç etmeden önce başka bir adı var. Yani o kafanız karışmasın diye burada okumuyorum o isimleri. Filistin'e gidince havalı olsun diye biraz hani şeylere uygun, efsanelere, böyle şeylere uygun, havalı olsun diye yeni isimler almış hemen hemen hepsi. Yani örneğin David Ben-Gurion aslan yavrusu soyadı. Öyle bir şey yok. Adı başka bir şey. Polonyalı. Başbakanlar bunlar. Hemen peşinden Moshe Sharet, Rusya, Kafkaslar arasında. Levi Eshkol, Ukrayna. Yigal Alon, Rusya. Golda Meir, Rusya. Isaac Rabin, Ukrayna, Belarus. Annesi Ukraynalı, babası Ukraynalı, annesi Belarus. Menahem Begin, Rusya. Isaac Shamir, Polonya. Şimon Peres, Belarus, Polonya. Ehud Barak, Litvanya, Polonya, annesi babası farklı olduğu için. Ariel Sharon, Romanya. Ehud Olmert, Rusya, Ukrayna, babası Rus, annesi Ukrayna. Zaten o Rus İmparatorluğu'nda Ukrayna Rusya'nın bir parçasıydı. Bu Ehud Olmert'te de bir parantez açalım. Bu da hırsızlıktan, dolandırıcılıktan ve benzer bir sürü konudan bu da hapse atıldı. Onu da söyleyelim. Hani
İsrail demokrasiyi böyle neredeyse dört dörtlük bir ülke falan bize yutturuyorlar ya. İsrail'de birçok bakan yolsuzluktan yargılandı. Netanyahu'yu ayrıca anlatacağım. Yani başbakan, şimdiki başbakan. Olmert dediğim gibi hapiste yattı. Bakın bir de işte bir tek bu fotoğrafı var. Hapisten bir fotoğrafı var. Cezaevi kıyafetiyle. Naftali Bennett Amerikalı, Yair Lapid İngiliz ve Benjamin Netanyahu Polonyalı. Gördüğünüz gibi. Yani İsrail denilen tipler, yönetenler, şimdiki hükümet, Cumhurbaşkanlığı kurulduğu günden bu yana, 48'den bu yana ve başbakanlar kurulduğu günden bu yana farklı yerlerden gelmişler. Bunların ortak gen yapısı nasıl olabilir ki? Yani bir Somalili, Afrikalı ya da Kenyalı ya da bir Vietnamlı ya da bir Hindistanlı, bir Rus. Bunların ne ortak kültürü, ortak dili, ortak yemeği, ortak folkloru, ortak hiçbir şeysi olamaz. Yutturuyorlar bize. Yok. Yok ki kusura bakmasınlar. Ne demiş peki Siyonistler? Yani 1897'deki Basel 1. Siyonist Kongre'de bakmışlar ya biz bir ideoloji geliştirelim. Bu ideolojide diyelim ki ya hey dünya Yahudileri siz aynı bakın Musa'nın çocuklarısınız, Yakup'un çocuklarısınız, şunun torunlarısınız. Haydi gelin bir araya toplanalım işte Allah bize Filistin'i verdi gidelim oraya işte ele geçirelim orada bir Yahudi devletimizi kuralım falan filan. Ve bu ideoloji üzerinde tabii emperyalistlerin hoşuna gitmiş. Yani İngiliz ve Fransız Osmanlı düşmanı o zaman Amerika yoktu. Ne güzel ya biz bunu kullanalım. Ve Osmanlı'nın nasıl çökertildiğini biliyorsunuz. Yani Balkan savaşlarıyla önce başladı. Sonra Suudi Arabistan'da Mekke'de Mekke Şerifi Hüseyin'in Osmanlı'ya ayaklandırılmasıyla ve Suud ailesinin yine Osmanlı'ya ayaklandırılması. Hani var ya Araplar bize arkadan vurdu. Ya Araplar seni vurmadı. Bir tanesi Suudi Arabistan ailesi, Suud ailesi yani şimdi Suud ailesinin dedeleri. Ki onların en büyük dedeleri Kral Abdullah. Prens de o zaman tabii kral devlet olmadığı için 1820'de 2. Mahmut olması lazım. Yakalanıyor, getirilip İstanbul'da kellesi vuruluyor. Suud ailesi işte bu şimdiki Suud'un büyük dedeleri. Onlar ayaklandırılmış İngilizler tarafından. Yani Araplar arkadan vurdu filan bu saçmalıkları genelleştirmenin bir anlamı bu bir tipik bir emperyalist, siyonist bir propaganda. Başka bir propaganda şimdi anlatacağım. Şimdi dolayısıyla böyle bir ideolojiyle, siyonist ideolojiyle dünya Yahudileri siz ari ırksınız, hakiki ırksınız, bütün dünya Yahudileri kardeştir, Musa'nın çocuklarıyız işte falan demişler. Ve işte gördüğünüz gibi. Ve ondan dolayı DNA'nın yasak olduğu söyleniyor İsrail'de. Biraz hani önce tarihe döneyim, biraz eskiye döneyim, çok fazla uzatmayacağım. Biraz hani tarih ve efsaneye. Şimdi biliyorsunuz Yakup peygamber, bize de göre peygamber tabii, Müslümanlara göre. Yakup oğlu Yusuf'u ziyaret etmek için Mısır'a gidiyor. Tarihlere girmeyeceğim. Milattan önce şu kadar bilmem ne falan onlara gerek yok. Kimle gidiyor? Karılarıyla, çocuklarıyla işte farklı kaynaklarda 150 kişinin olduğu söyleniyor ailesiyle beraber. Cariyesi, mariyesi neyse. Yakup'la Musa arasında bu önemli. Yani Firavunların tırnak içinde Yakup ve ailesini ve sülalesini Mısır'dan kovma arasındaki tarih 400 yıl. Bu tarihsel belgelerde geçiyor. Yakup'un Mısır'a gidişiyle Musa'nın Mısır'dan kovulması arasındaki süre 400 yıldır. 400 yıl.
400 yılda matematik olarak şimdi 150 kişi, yani Yakup ailesi, çoluk çocuğu 400 yılda sizde kaç kişi olur? Yani çoğalıyorlar ya, yani doğuruyorlar, büyüyorlar. 400 yıl, yani 6-8 kuşak. Çarpı 10 diyelim. Değil mi? 1500. Çarpı 100, 15.000. 15.000 olması lazım. Şimdi efsaneler, Yahudi efsaneler ve dini kaynaklara göre efendim Firavunlar Mısır'dan kovulurken 1,5 milyonmuş. Firavunlar Mısır'dan kovulurken, Musa yani kovulurken. Şimdi dikkat edin. Musa Mısır'dan kovulduğunda Yahudilik yok. İsrailoğulları var. İsrailoğulları, yani Yakup'un adı, diğer adı Yesrael. Neden? Yine efsaneye göre Yakup rüyasında Tanrı'yla güreşiyormuş. Tanrı'yı yenmiş. Dolayısıyla adı Yakup değil, Yesrael. Yesra güreştir. Güreş yapmak. El Tanrı demektir. Tanrı'yı güreşte yenen adam Yakup. Yakup yani İsrailoğulları. İsrailoğulları Mısır'dan kovulunca, bir daha söylüyorum, 400 yıl geçtikten sonra 150 kişi 1,5 milyon olmuş. İsrail kaynaklarına göre, dini kaynaklarına ve efsanelere göre. Şimdi Mısır'ın en meşhur ve dünyanın en meşhur arkeologu ve tarih hocası var. Zahi Havvas denilen. Çok tartışma yaratır bu. Yani Google'a girin, bakın Zahi Havvas, yani İngilizce bilenler, Arapça bilenler için, yabancı dil bilenler için. Tabii Türkçe'de girerseniz vardır o adam. Zahi Havvas der ki, ben milyonlarca Mısır tarihiyle, Firavun tarihiyle ilgili olarak belge inceledim. Papyrus inceledim. Mezar taşları inceledim. Mezar yazıtlarını inceledim. Duvar yazıtlarını inceledim. Hiçbir yerde Yakup'la ilgili, Musa ile ilgili ben hiçbir şey görmedim. Yok, öyle bir tek sözcük bile yok. Ben dinle konuşmam diyor. Yani Kur'an şunu dedi, Tevrat. Ben oralara girmem. O tartışma benim dışımda. Ben bilim insanıyım. Öyle bir şey yok. Yani Yakup'un, Musa'nın Mısır'dan kovulduğuna dair hiçbir yerde bir tek sözcük yok. Ve matematik olarak da bu 150 kişilik Yakup'un 400 yıl sonra 1,5 milyon olması zaten imkansız. Çünkü Musa Mısır'dan kovulduğunda bütün Mısır'ın nüfusu 1,5 milyon. Yani bu yalanların nasıl üretilip nasıl yutturulduğunu, hani Amerikan Hollywood filmlerinde hep böyle Musa'yı işte Mısır'dan kovulmaları, işte Kızıldeniz böyle nasıl ikiye vuruldu, hep filmler yapıldı ya. Çünkü yani Yahudi çevreler biliyorsunuz Amerika'da çok güçlü. Şimdi dolayısıyla Mısır'dan kovulduktan sonra zaten Kur'an'da da var, şeyde de var, Tevrat'ta da var. Musa 40 yıl Sina çölünde adamlarıyla dolaşmış. Yani düşünün 1,5 milyon insan Sina çölünde dolaşmış. Eğer 1,5 milyon. Ve ondan sonra 40 yıl dolaştıktan sonra vahiy gelmiş. Peygamber olmuş. Sonra Yahudilik işte başlıyor. Ama ondan önce Yahudilik yok. İsrailoğulları var. Yani Yakup'un torunları ve ailesi neyse. Sonra işte Filistin'e geliyorlar. Filistin'de yerleşiyorlar. O kavgalar sülden işte kuzeyde bir Filistin devleti, bir Yahudi devleti kuruyorlar. Ondan sonra Babil geliyor, bunları yerle bir ediyor. Roma geliyor, o devleti yok ediyor. Grekler geliyor, mahvediyor falan filan. Oralara girmeyeceğim. Çünkü bizi ilgilendirmeyen bir hikaye. Demin dediğim gibi 1. Bazel Kongresi'nden sonra 1897'de çünkü farklı zamanlarda özellikle 1. Dünya Savaşı'nda da 2. Dünya Savaşı'na anlatacağım.
dünyanın birçok yerinden, özellikle Rusya'dan çok sayıda Yahudi Amerika'ya ve Avrupa'ya, ondan sonra yani Avrupa'ya gidenler de daha sonra Amerika'ya. Sonra bu Siyonist Kongre'de ve kongrenin başkanı Herzl bakmış ya bir şey geliştirmemiz lazım. Ne geliştirelim? Siz üstün ırksınız, siz aynısınız. Nerede olursanız Yahudisiniz. Yahudilik bir etnik bağlılıktır, dinle ilgisi yoktur falan gibi yutturmuşlar millete. Dolayısıyla hadi gidelim Filistin'e. Olay böyle başlıyor. Olay böyle başlıyor. Zaten Amerika'ya gidince çok hızlı bir şekilde kurnazca ve zekice ve bazen katakullilerle oralara girmiş. Siyasi çevrelere, yani Amerikan siyasi çevrelerine, ekonomiye, maliyeye, bankacılığa ama en önemlisi kültüre, üniversitelere ve medyaya, sinemayı ele geçiriyorlar. Bugün bile yani İsrail'de 7,5 milyon Yahudi var. Amerika'da 6,5 milyon Yahudi var. Bugün bile yani. Amerika'da Yahudiler daha fazla neredeyse. Şimdi dolayısıyla bu ideoloji, Siyonist ideoloji, hayda hurra Filistin'e gidelim, Allah bize burayı verdi, işte Nil'den Fırat bizimdir, o dünya bizimdir, ele geçireceğiz, herkes bizim kölemiz olacak başlayan bir süreçle önce Osmanlı'nın çökerttiler. Önce Osmanlı'yı çökerttiler. Çünkü o bölge Filistin Osmanlı toprağıydı. Bir daha söylüyorum. Araplar bize arkadan vurdu. Tümüyle saçma. Tümüyle saçma. Tipik bir İngiliz, Fransız ve Siyonist palavra. Şu andaki Ürdün Kralı'nın büyük bir dedesi Şerif Hüseyin ve Suud ailesi İngilizler satın aldı. Ve bunlar ayaklandırıldı Osmanlı'ya. Esas zaten ordunun büyük bölümü İngiliz'di ve gönüllü Yahudiler var bu İngiliz ordusunun içinde. Filistin Tugayı diye İngiliz ordusunun içinde. Dolayısıyla Osmanlı çekildikten sonra, şimdi hızlı gideceğiz. Osmanlı çekildikten sonra daha doğrusu Osmanlı oradayken hem Herzl biliyorsunuz Siyonist Kongre Başkanı işte İstanbul'a geliyor, Sultan Abdülhamit'le pazarlıklar yapmaya çalışıyor, buluşmaya çalışıyor, paralar teklif ediyor, borcunuzu kapatırız, şunu yaparız, bunu yaparız. Zaten o aralar Osmanlı çok zor durumda, parası yok, borç almaya çalışıyor, onu bulamıyor. O arada Yahudi simsarlar, Yahudi bankerler Allah'a cirit atıyor İstanbul'da. Filistin'i vermiyor ama birçok kolaylıklar gösteriliyor Yahudilere ve ilk Yahudi göçü başlıyor 1911'den sonra 11-12 gibi. İttihat Terakki zamanında yani Abdülhamit devrildikten sonra 1911'de Nisan 11'de İttihatçılar biraz daha toleranslı davrandı ve Filistin'e özellikle Rusya'dan ve Romanya'dan ve Ukrayna'dan böyle küçük de olsa Yahudi göçüne izin verdi Filistin'de. Şimdi Osmanlı çekildikten sonra yani 1918'de bunu sakın unutmayın. Her şeye rağmen çalma, çırpma, işte parayla Filistin'e girme, yerleşme her şeye rağmen Yahudi sayısı, Filistin'deki Yahudi sayısı 50 bin. 50 bin. 1900 yani 17 Osmanlı çekildi. 1917'den 1947'ye yani İsrail Devleti'nin kurulduğu 30 yılda bu 50 bin Yahudi 1905'te bakın 1905'te Yahudi sayısı 11 bin. 11'den 17 6 yılda 11'den 50 bine çıktı. Göçlerle. 47'ye geldiğimizde Yahudi sayısı 600 bin, Arap sayısı 1 milyon 200 bin. Müslüman Hristiyan Araplar. Yani
17'den 47'ye 30 yılda, bir daha söylüyorum, 50 binden 600 bine çıktı göçlerle. Her taraftan taşıyorlar İngilizler. İlk gelenler, yani işte demin adını okudum ya size, cumhurbaşkanları, başbakanlar. Bunlar terör örgütleri kurdular. İngilizlerin göz yummasıyla. Stein, Haganah, Ergun gibi terör örgütleri kurdu. Terör örgütlerin işine Filistin köylerini basıp insanları öldürmek, korkutmak, tehdit etmek, topraklarını zorla almak. Bir ara İngiliz hükümeti bakıyor ki ya bu çok kötü gidiyor. Bu Yahudilerle baş edemiyoruz. Bakın bu terör örgütleri, demin adını verdim, terör örgütleri, yani Siyonist terör örgütleri, tam tarihini söyleyeceğim de onun için buraya bakıyorum. Neyse 1946'da, daha Filistin İsrail devleti kurulmadan, 46'da tam gününü vereyim diye baktım burada da ondan dolayı. 1946'da Kudüs'teki İngiliz karargahı olan Kral Davut Oteli'ni havaya uçurdular. Çünkü İngilizler sınırlamalar getirmeye başladılar, göç. Dünyanın dört bir tarafından Yahudiler taşınıyor ya. Göçü önlemek için. Yani 30 yıl İngilizler bunları korudu, her türlü kolaylığı gösterdi ama küçücük bir önlem almak istedi. Havaya uçurdular İngiliz karargahını. Kudüs'te, 46'da. Galiba Kasım olabilir. Bununla da yetinmediler. Bakın bunun 1947'de Aralık Birleşmiş Milletler Amerika Başkanı Truman, o zaman Birleşmiş Milletler'de üye sayısı galiba 50-60 civarındaydı. O üyelerin büyük bölümünü arıyor, tehdit ediyor, şantaj ediyor, rüşvet veriyor. İsrail devletinin kurulmasına yardımcı olacaksınız diyor. Dünyada böyle bir örnek yok. Devşirme, insanları dünyanın bir tarafından toplayacaksınız. Filistin'in yarısını alacaksınız. Yahudilere vereceksiniz. Devlet kurduracaksınız. Böyle bir örnek yok. Amerika nasıl insanlarla devşirme bir halk, devşirme bir ülke kurulduysa 1776'da, aynen böyle bir devletin, devşirme bir Amerikan devletinin kurabileceği ancak bir İsrail gibi devşirme bir ülke olabilir. Ve onun üzerine 2 Aralık'tı galiba, Birleşmiş Milletler'de yapılan oylamada Filistin'in %56'sı alınıyor. %56'sı alınıyor. Yahudilere veriliyor. Nüfus kaçtı? Demin söyledim. 600 bin civarında. %56 Yahudilere veriyor. Geri kalan %44 Araplara ve Müslüman ve Hristiyan Araplara veriyor. Arapların nüfusuna kadar 1.250.000. Nasıl adil bir paylaşım değil mi? Yani oysa toprağın tümü Filistinlerin. Gelelim esas konulardan birisine. Ne söyleniyor genellikle? Filistinler toprağını sattı, kaçtı. Değil mi? Bir de böyle bir yalan var. Şimdi bakın, benim bir kitabım var. Filistin benimdir diye bir kitabım var. Şu arkalarda bir yerde, şu bakın sol taraftaki hemen en sağdaki yeşil kırmızı kitap, o Filistin benimdir kitabım. Orada bütün tarihini anlatıyorum. Bu Filistin, Orta Doğu, Araplar, Türkler, Yahudiler hepsini anlatıyorum. Bu kitap çok değerli bir kitap. 4 yılda yazdım ben bu kitabı. Her ne kadar yayın evi çok fazla duyurusunu yapamadı. Neyse, konumuz o değil. Şimdi hani dedim ya, Araplar sattı kaçtı. Araplar hiçbir şeyi, Filistinler sattı kaçtı diye bir şey yok. Tümüyle yalan. Kanıt mı? Geleceğim. İsrail devleti kurulduğunda 1948'de Yahudilerin
Bakın dikkat edin. Yahudilerin Filistin toprağında, Filistin dediniz, bakın Filistin, İsrail, Filistin diyoruz ya, hepsi beraber, yani orijinal olarak Filistin 27 bin kilometre kare. Aha bu kadar. Oysa dünyamız ne kadar? 512 milyon kilometre kare. Karasıyla ve deniziyle. 512, 13 neyse milyon kilometre karede 27 bin Filistin. Şimdi bunun 21 bini İsrail, 6.500'ü de Gazze ve Batı Şeria Filistin. Bir daha söylüyorum. Yahudilerin İsrail devleti kurulduktan sonra Filistin toprağındaki tapulu malları, tapulu yani böyle kağıt, bu benimdir, bu Yahudi olarak ben Yahudiyim, burası benimdir diyebildikleri toplam yüz ölçüm Filistin'in yalnız ve yalnız %8'i. Bazılarına göre 8,5. Bu kadar. Yani Filistin halkı toprağını satıp kaçmamıştır. Şimdi diyeceksiniz ki hocam %8,5. Gelelim. Bu %8,5'u nereden almışlar? Nasıl tapu olarak kendilerine geçmiş? İngiliz manda dönemi başlıyor ya Osmanlı çekildikten sonra. İngilizler, kalleş İngilizler, Filistinli toprak sahiplerine, köylüye neyse vergiler koymaya başlıyorlar. Gariban vergisini ödemeyince geliyor İngiliz kaymakam, komutan, vali neyse el koyuyor toprağa. Ve onu sözde açık arttırmayla çaktırmadan Yahudilere satıyor. Bir kısmı öyle. Bakın bir kısmı öyle. İkincisine geleceğim. Bir kısmı da Osmanlı'nın son döneminde, özellikle İttihat Terakki döneminde kaymakamları satın almışlar. İşte vergi dairesini, Osmanlı görevlilerini satın almışlar. Onlardan mülk edilmişler. Onların isimleri bile var bende. Bakın o kitapta, demin anlattığım kitapta nerede hangi kaymakam, hangi mutasarrıf, hangi muhtar, hangi Yahudiye neyi satmış falan o var. Yani belge var, belge. Bir kısmı da öyle. Üçüncüsüne geleceğim. Osmanlı Filistin'de ve o Türkiye'nin her tarafında yani Anadolu'da ve başka yerlerde kendisiyle işbirliği yapan toprak ağalarına, feodal ağalara arazi vermiş biliyorsunuz. Yani bu Osmanlı zamanında çok yaygın bir şeydi. O toprak ağalarının bir kısmı Hristiyan, Lübnanlı, bir kısmı Suriyeli Hristiyan, bir kısmı da Müslüman. Yani din anlamında söylemiyorum ama ağırlıklı olarak. Yahudiler normal diyelim ki dönümü 100 lirayken bu Yahudi çeteler ve örgütler geliyor bu Hristiyan toprak ağalarına. Abi biz sana 2.000 lira veririz dönümüne diyor. Tabii onlar da para sevdası olduğu için feodal toprak ağaları zaten Filistinli değil dediğim gibi Lübnanlı, Suriyeli. Bir kısmı da öyle. 3 oldu değil mi şimdi? İngilizler, Osmanlı son dönem, Lübnan ve Suriye toprak ağalarının sattığı. Son bölüm ki azdır bu. Demin dediğim gibi Yahudi çeteler, işte adlarını verdim, Hagana, Irgun ve Stern, Yahudi Siyonist terör örgütleri köyleri basıyor. İşte ya toprağınızı verirsiniz ya da işte gözlerinizi oyarız, kollarınızı keseriz ki bunlar yapıldı. Onlara girmeyeceğim, yapıldı. Onların da günü, tarihi, nerede katliam yaptılar. Az bir kısmı da bunlar. Toplamı Filistin'in %8-8,5. Hepsi bu. Dolayısıyla Filistinler toprağını satmadı. Gelelim o şeyden sonra yani bakın işte o harita var. Yani 1900 Osmanlı dönemindeki Filistin ve şu andaki Filistin. Yani Batı Şeria. Batı Şeria'nın neredeyse yarısını da Yahudi yerleşim bölgeleri. Neredeyse artık Filistin toprağı diye bir şey kalmadı. Hepsini ele geçirmiş durumdalar. Şimdi fazla detaya girmeyeceğiz, bitirelim diye.
Demin dediğim gibi yani Amerikan sistemini ele geçirmişler. Ve böyle bir İsrail, emperyalistler tarafından destek alan, başlangıçta İngiltere, Fransa ama daha sonra 2. Dünya Savaşı sonrasında Amerika tarafından destek alan 1948'de, 1956'da, 1967'de, 1973'te, 1980-82'de sürekli savaş. Her tarafa saldırıyor, her tarafa saldırıyor. Zaten 56-57'de de bir de Fransızların desteğiyle atom bombasını yaptı. Elinde atom bombası olduğu için herkesi korkutuyor. Yani Hiroşima, Nagasaki anıları taze olduğu için, patronları Amerikalılar olduğu için, o terbiyeyi de oradan gördükleri için İsrailler böyle gidiyorlar. Daha sonra işte Gazze Savaşı, Lübnan'ı saldırdılar, Suriye'yi sürekli bombalıyorlar, İran'a saldırdılar, öyle gidiyorlar. Bu da normal. Yani şimdiki hükümet açısından bu normal. Çünkü dediğim gibi 5 tane dinci parti var, ırkçı parti var, faşist parti var. Hepsi, bakın İsrail'de bakanların birçoğu, cumhurbaşkanların birçoğu tecavüzcü, hırsız, dolandırıcı. Bunu ben söylemiyorum. Bakın bir daha söyleyeyim. Google'a girin. Bir daha söyleyeyim. Yabancı dil bilenler lütfen yapın bunu, rica ediyorum. Türkçe de var tabii. Yani İsrail'de yolsuzluk yapan bakanlar, yolsuzluk yapan cumhurbaşkanları, yolsuzluk, hırsızlık, başka işte tecavüz, bilmem ne falan aklınıza gelen ne varsa hepsini, yani işte parlamento üyeleri falan. Şimdi dolayısıyla böyle bir İsrail var. Şimdi böyle bir İsrail'de DNA'nın yasak olması gayet normal. Yani DNA'da şeyde çıkacağı için, hani işin esprisi bu. Yani hırsızlık da çıkacağı, ırk düşmanı, tecavüzcü ne varsa onlar da çıkacağı için onlar da çıkıyor. Dolayısıyla fazla uzatmaya gerek yok. Bu Amerika'da patlak veren hikaye var, biliyorsun, Epstein davası. Epstein'in kendi itirafları, daha sonra çıkan belgede Epstein Mossad'ın ajanıydı. Yani düşünün, Mossad Epstein üzerinden Trump ve benzeri, Clinton, aklınıza kalan İngiltere, Fransa, Almanya, Türkiye, Allah ne kadar siyasetçi, iş adamı, sanatçı, hepsini ağına düşürmüş. Hepsinin videolarını çekmiş, hepsinin yazışmaları var, milyonlarca video var, milyonlarca şey var. Hepsi sapık ilişkilerle Mossad dünya siyasetini nasıl yönlendirdiğini işte Epstein dosyasında görün lütfen. Bu çok ciddi bir mesele. İsrail böyle bir devlet, tırnak içinde. Böyle bir devlet herkesi tehdit edecek, herkesi vururum, kırırım, kimse bir şey demeyecek buna. 100.000 Filistinli öldürecek, kimse bir demeyecek. Savaş, kimse bir demeyecek. Ama en pisliği, bakın korkunç bir hikaye. Epstein dosyası korkunç. Adamı zaten hapishanede öldürdüler. Çünkü bütün dünyayı bu ağın içine almışlar. Herkes o rezil, ahlaksız, pislik, küçük kızlarla rezalet, yani akıl almaz pislikler var. İşin içinde Başkan Trump da dahil. Böyle bir ülke. Gelelim son. Yani şimdiki hükümetin başbakanı. Hani biraz magazin olsa onunla bitireyim. Netanyahu ile. Yani Netanyahu'nun Polonyalı olması, öbürlerinin bilmem nereden gelmesi, ortak hiçbir etnik, kültürel, ahlaksal bilmem hiçbir şeyleri yok. Din, yemekleri ayrı, davranış biçimleri ayrı. Yani düşünün, bir Rus, yaklaşık olarak 900, 780, 800 bin Rus kökenli Yahudi var. Yani bir Rus Yahudisi Filistin'de, Petersburg gibi dünyanın en güzel, eski adıyla Leningrad ya da Moskova'dan bir geleceksiniz. Dünyanın en güzel eksi 30, eksi 40'tan Filistin'de artı 40 derece kalacaksınız. Niye? Size bir şey yutturmuşsunuz. Siz işte Yahudiler dünyanın en hasmolis bilmem neler. İyi de hadi DNA ile yapalım, görelim kim hasmolis, nereden gelmişler, kimin ne ortak özellikleri var. Bir görelim ya. Yok, olmaz, göremezsin. Yani konumuzun başlangıcı olduğu için oraya takıldım tekrar, espriyle de olsa. Gelelim şeye, şimdiki başbakana Netanyahu, dedik ya, Polonya, onları boş verin. Hani hırsızlık korkunç, yolsuzluk felaket, rezillik aman Allah. Hani derler ya, İsrail demokratik layık iki ülke, Türkiye ve İsrail, hep öyle derlerdi ya eskiden. İsrail layık devlet filan değil. Şeriat devleti.
Her şey din ve efsanelerle yönetilir. Her şey. Netanyahu zaten ikide bir Tevrat dedi, Tevrat dedi, Tevrat diyor. Şimdiki başbakan. İkincisi yani ilk hepsi asker. Bakın İsrail yönetenlerin ezici çoğunluğu %60, 70, 80, 90'ı ilk kuruluştan hepsi istihbaratçı ve asker. Ve demin anlattığım Haganah, Stern ve Irgun gibi terör örgütleri yani girin yine arama motoruna herhangi bir yerine görürüz adı öyle geçiyor. Siyonist terör örgütleri girin hepsi çıkar karşınıza. Ve bunlar hepsi öldürmüş. Ya istihbarat kökenli ya asker. Hepsi yani Netanyahu da dahil. Bunlar demokrasi yapacaklar. Efendim seçimde kazanıyorlar. Tamam İran'da da seçimde kazanıyorlar. Bizde de seçimde kazanıyorlar. Amerika'da da seçimde kazanıyorlar. Suudi Arabistan'da hiç seçim yok. Yani o ne ilgisi var ki? Layık hiç değiller. Hiç layık değiller. Burada bile bize yutturuyorlar. Bitiriyorum. Şimdi Netanyahu. Bakın Netanyahu ile ilgili magazini anlatacağım. Yani yanlış başka bir yani çekme. Magazin. Netanyahu yani daha gençlik Amerika'ya okumak için gittiğinde Meryem diye bir kızla tanışıyor. Tamam mı? Amerika'ya gidiyor. Bununla evleniyor. Evlenip bir de kız çocuğu var. Mesela o hiçbir yerde anlatılmaz konu çünkü kapandı eski bir konu olduğu için. Fakat bu kadınla Meryem'le Fitzman diye evliyken Flower Kids galiba yanlış hatırlamıyorsam onun adıydı. Yani Flower'dı da galiba Kids'ti. Bir İngiliz kızla evliyken ama. Bir İngiliz kızla kaçamak çıkıp gidiyor, geliyor, tozuyor. Sonra tabii o birinci eşi bunu yakalıyor. Bu kız da diyor ki eşinden boşanacaksın. Ben öyle seninle evlenmek zorundasın ki Yahudi değil bu İngiliz Hristiyan. Ondan sonra boşuyor birincisi Meryem'i boşuyor. Bu Flower'ı evleniyor ve İsrail'e okul bitince İsrail'e götürüyor. Kız bu Flower bakıyor bu deli. Manyak. Hadi öyle diyelim yani. Şey anlamında kullanıyorum siyasi böyle yani aşağılama onu kullanıyorum. Siyasi tanımlar başka çünkü. Kişilik şeyleri başka. Dolayısıyla bakıyor bu deli. Bırakıp kaçıyor. Boşanma davası açıyor. Terk edip kaçıyor. İkincisi. Tam bu arada şimdiki eşi tam şu andaki hostes bir yerden bir yere giderken uçakta tanışıyor Sara'yla. Bununla evleniyor iki oğlu. Fakat bununla evliyken Sara ile evliyken kendi yanında çalışan basın ve halkla ilişkiler danışmanı Roth diye bir kızla tanışıyor ve yakalanıyor. Karısı Sara tarafından yani şimdiki karısı Sara tarafından ayrılma durumuna geliyorlar. Sonra barıştırıyorlar. İşte bu kadını işten alıyorlar. Karısına dönüyor. Ama bu arada 3-4 yıl ayrı yaşıyorlar karısıyla. Yani şimdiki karısıyla magazin yapıyoruz değil mi? Fakat geçenlerde yani 1-2 sene önceydi o. Bir medya İsrail yani bu anlattıklarım hep İsrail medyasından ha yani böyle hani gizli bir şey yok. Hepsi İsrail medyası bunlar. Bir bakıyorlar İsrail medyası diyor ki tamam bu işte 3 tane sevgili birisi karısı işte kaçamaklar ama bir de 20 yıllık bir sevgilisi varmış. O birdenbire çıkmış Catherine Price diye bir kadın. 20 yıllık meğer sevgilisiymiş. 20 yıllık sevgilisi varmış 20 yıllık. Bakın bütün demin anlattığımız ilişkiler içinde. Bir de böyle macerası varmış. Bunlar hepsi önemli değil. İnsan bize ne? Her istediğini yapabilir. Ayrılır. Sevgilisi var. Etmez. Bizi ilgilendirmez. Sonuçta o toplumun karakterini yansıtır. Nereden geldiğine, ailesi, terbiyesine bakar. Bana ne? Fakat Netanyahu yolsuzluk, hırsız. Hırsız yani. Bunu ben söylemiyorum.
Mahkemeler söylüyor. Yani Trump ne dedi? Ya Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a, hatta yani İsrail'e gittiğinde bir iki ay önce parlamentoda konuşurken işte hey başkan, yani Isaac Herzog işaret ederek, ya şuna bir af versene ya, kurtulalım şu çocuğu filan, Bibi diyor çünkü Benjamin Netanyahu'ya, kurtar şunu filan, af çıkar da bu hırsızlıktan, yolsuzluklardan, tonlarca hırsızlık yolsuzluk davası var bunun Netanyahu'nun. Ve bu o da İsrail Cumhurbaşkanı dedi ki vallahi yasalar var, ben buna af çıkamam çünkü gıcık alıyor Netanyahu'dan. Şimdi dolayısıyla böyle bir Netanyahu, böyle bir hükümet, böyle bir geçmiş, böyle bir tarih, böyle bir devşirme toplum ve ülke ve onlara destek veren devşirme bir Amerikan, katil bir Amerika, gerçek Amerika halkını yok eden, 20-30 milyon Kızılderili ve gerçek halkı yok eden, Afrika'dan 30-40 milyon köleyi getirip köle gibi ve öldüren ve perişan eden, kendi içinde Kuzey-Güney Savaşı'nda yüz binlerce insanın kellesini uçuran bir devşirme, Amerika'nın destek verdiği devşirme, İsrail'in müsaade edin de DNA testleri yasak olsun. Gerisini siz düşünün. Hoşça kalın.